Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım herkesin sağlığı ve sıhhati yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Onslaught grubunun geliştirmiş olduğu Onslaught Studio uygulamasına yakından bakıyoruz. Peki Onslaught grubu kimdir? Biraz bunlara cevap verelim. Sonrasında Onslaught Studio uygulamasına geçiş yapalım. Biraz da onu tanıtalım. Sonrasında kurulum kısmına ufaktan geçiş yapacağız. Onslaught grubu temel esasında açık kaynaklı yapay zeka modellerini alarak bunları insanların kullanabileceği format olan GGUF formatına çevirerek ücretsiz bir şekilde yayınlıyorlar. Onslaught grubunun bir diğer özelliği ise Alibaba, Google gibi firmalarla eş zamanlı çalışmalar yürütebiliyorlar. Yani kendileri bayağı büyük bir organizasyon diyebiliriz temel esasında. Bunların en büyük örneğini daha geçenlerde QN 3.5, 3.6 gibi modelleri yayınladığında görmüştük. Bu modeller yayınlandığı anda direkt GGUF formatında yayınlandı. Tabii ki Onslaught tarafından bu modellerin GGUF formatı yayınlandı. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki arka planda bu modeller çıkmadan önce Onslaught grubuna temin ediliyor. Bunlar da modelleri GGUF formatına çevirerek insanların kullanımına büyük şirketlerle yani modelleri yapan şirketlerle aynı anda yayınlıyorlar. Aynı şekilde bunu Google'ın geliştirmiş olduğu Gemma 4 modellerinde de daha geçenlerde gördük. Model direkt duyurulduğunda, yayınlandığında hemen Onslaught grubu GGUF formatında aynı modelleri yayınlamış oldu. Peki Onslaught Studio ne işe yarıyor? Biraz bundan bahsedelim. Onslaught Studio temel esasında indirmiş olduğumuz GGUF formatındaki yapay zeka modellerinden chat yani sohbet etmemize olanak sağlıyor. Onun dışında modellere internet erişimi vererek internetten belirli listeler üzerinden veya genel aratmalar yaparak modellere bir şeyler sorabiliyorsunuz veya dosyalar yükleyerek dosyalar hakkında sorular sorabiliyorsunuz. Onun dışında bu uygulamanın en büyük özelliği ise fine tuning yapma kısmını o kadar basite indirmişler ki artık sıradan bizim gibi kullanıcılar bile bilgisayarlarında yeni modeller eğitebiliyorlar. Örnek verecek olursam QN'in bir modelini indirdik. 3.54 milyar parametreli bir modelini indirdik diyelim. Bu modeli kendi elimizdeki datalarla fine tuning yaparak yeni bir model eğitebiliyoruz. Yeni bir model yapabiliyoruz. Genel olarak kullanımı bu şekilde. İstiyorsanız kurulum kısmına ufaktan geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, uygulamayı nasıl kurabiliriz ve nasıl kullanabiliriz bu bölüme artık geçebiliriz. Hemen şu kısımdan kurulum bölümüne geldiğiniz zaman önünüze bazı komutlar geliyor. Bunları PowerShell yani Windows kullanıyorsanız PowerShell, Mac veya Linux kullanıyorsanız terminal gibi pencerelerde kullanabileceğiniz bazı komutlar veriyor. Bu komutları kullanarak uygulamayı kurabiliyorsunuz. Lakin tabii ki bundan önce bazı yazılımları sistemimize kurmamız gerekiyor. Peki bunlar nedir? Hemen sistem gereksinimleri bölümüne geldiğiniz zaman bakın burada bazı yazılımlar karşımıza geliyor. Windows, Mac ve Linux için ayrı ayrı bölümlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Artık hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o kısma giderek o uygulamaları kurmanız gerekiyor. Ben tabii ki Windows üzerinde anlatacağım için Windows kısmını anlatacağım. Zaten hani çok da zor bir kısımların olmadığını buralara gelerek görebiliyorsunuz. Peki bu uygulamayı biz hangi sistemler üzerinde kullanabiliyoruz derseniz CPU ve GPU yani hem işlemci hem de ekran kartı üzerinde kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle Türkçe'ye çevireyim ki daha rahat bir şekilde anlatabilirim. CPU üzerinden kullanabildiğiniz burada detaylı bir şekilde yazıyor gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde ekran kartı üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Eğitim kısmına geldiğimiz zaman Nvidia'nın RTX 3000, 4000, 5000, Blackwell, Spark gibi modellerinde eğitimler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Intel'in ekran kartlarında da yapabiliyorsunuz. Şu anda anladığımız kadarıyla Apple ve AMD desteğinin olmadığını görebiliyorsunuz. Yani eğitim anlamında desteği yok. Büyük ihtimal siz bu videoyu belki ileri tarihlerde izliyorsanız belki AMD ve Apple desteğinin de geldiğini göreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Sohbet kısmında kullanabiliyorsunuz anladığım kadarıyla ama eğitim kısmında kullanamıyorsunuz. Onun da altını çizeyim. Şimdi Windows kısmına gelelim. Yani Windows'ta bu uygulamayı nasıl kuracağız? Windows 10 veya 11 64 bit işletim sistemi istediği burada zaten yazıyor. Nvidia tabanlı ekran kartı kullanıyorsanız diyor sürücüsünün yüklü olması gerektiği yazıyor. Buradan Winget adına bir uygulamayı yüklememiz gerektiğini yazıyor. Buraya tıkladığımız zaman hemen bakın burada bir link var. Buna tıkladığınız zaman uygulama iniyor ve bunu next ile kuruyorsunuz. Ekstra zor bir yanı yok. Bir alta geldiğimiz zaman Git adında bir yazılım var. Git'i de şöyle hatta yeni sekmede açayım. Hemen sitesine gittiğimiz zaman zaten işletim sisteminizi otomatik algılıyor ve buradan direkt size kurulum için indirmeniz gereken dosyanın linkini veriyor. Eğer ben hani manuel bir şekilde indirmek istiyorum diyorsanız direkt buradan kurulum penceresine gidiyorsunuz. Yine buradan işletim sistemimize göre olan sekmeye gelerek buradan işletim sistemimize göre olan versiyonu indirip kuruyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kurduktan sonra Python'ı kurmanız gerekiyor. Python'ı da hemen şöyle yeni sekmede açayım.
Burada çok önemli bir detay var. 3.11 ile 3.14 arasındaki olan bir versiyonu kurmanız gerektiğini yazıyor. 3.14 hariç diyor. Bende de yanlış hatırlamıyorsam 3.12.8 versiyonu kurulu. Yani direkt 3.12 versiyonunu kurabilirsiniz. Zaten birçok yapay zeka genelde 3.12 kısmında çalıştığını söyleyebilirim. Yani genelde bir sorun olmuyor. Şimdi Python'ı da şöyle yeni sekmede açacak olursak direkt zaten sitesine girdiğiniz zaman download bölümüne tıklıyorsunuz. Hemen şöyle gelelim. Burada bir takım indirme linkleri karşınıza geliyor. Buna tıklayarak da bütün versiyonları neredeyse görebilirsiniz. Direkt bakın zaten buradan 3.12 versiyonu karşınıza geliyor. Eğer burada gözükmüyorsa şu arada gördüğünüz gibi şöyle indirerek karşınıza geliyor. Ben de 3.12.8 yani şu versiyon kurulu gördüğünüz gibi. Onu da buradan indirip kurabilirsiniz. Kurulum aşamasına dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi sadıkturan.com sitesinden anlatacağım bu kısmı. Bu kısma geldiğiniz zaman yani setup dosyasını açtığınız zaman burada Add Python to Pad kısmı var. Burası çok önemli arkadaşlar. Buradaki versiyon tabii ki indirdiğiniz versiyona göre değişecektir. Bunu özellikle işaretlemeniz gerekiyor. Bunu işaretlemezseniz hatalar alabilirsiniz. Bunu da işaretledikten sonra buradan Install Now diyerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Uygulamayı hani kurdum mu kurmadım mı merak ediyorsanız şöyle test edebilirsiniz. Burada bir kod var. Bunu kopyalıyorsunuz. CMD ekranını şöyle açıyorsunuz. Ve buraya sağ tıklayarak yapıştırdığınızda ve enterladığınızda eğer kurulumu doğru bir şekilde yaptıysanız burada kurmuş olduğunuz versiyon sonsuz bir şekilde yazması gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra artık uygulamayı kurabiliriz. Hemen şöyle geri geliyoruz. Çok geri geldik. Bakın burada bir komut var. Bunu tıkladığınız zaman PowerShell'i şöyle yönetici olarak açıyorsunuz. Hemen zaten başlat arama kısmında Power yazdığınızda geliyor. Bunu yönetici olarak çalıştır dediğinde belki ekran gidebilir. Orada bir uyarı verecek. Ben çok mu tıkladım ne yaptım anlamadım ama herhalde birden fazla tıkladım. Bazen mouse'um öyle tutukluluk falan yapabiliyor. Hatta ben şöyle yeniden açayım arkadaşlar. Direkt şuraya PowerShell yazıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum bir kere. Uyarı geldi evet diyorum. Burada ekran gidip gelebilir. Orada bir uyarı verebiliyorsunuz güvenlik amacıyla. Onu onaylıyorum. Şimdi uygulamayı kurarken bu komutu yazabiliyoruz ve uygulamayı güncellemek için yine aynı şekilde PowerShell açarak şuradaki komutu yapıştırıp yazabiliyorsunuz. Lakin şöyle bir sorun var. GitHub sayfasında da yazdığı gibi bakın GitHub sayfasına gidiyoruz. Güncelleme komutunun şu anda Windows için çalışmadığı yazıyor. Bakalım şöyle yazıyor mu? En son kısımda yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakın burada Windows için güncelleme komutunun çalışmadığı yazıyor. Peki uygulamayı nasıl güncelleyeceğiz derseniz yine kurulum kısmında yani şuradaki komut zaten hemen şöyle neredeydi bir ileri gelelim. Şuradaki komut da bu zaten aynı gördüğünüz gibi. Bu komutu kopyalayarak yine aynı şekilde PowerShell kısmına yapıştırdığınızda ve enterladığınızda uygulama kuruluysa bile güncelleme yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Burada bütün dosyaları indirmiyor. Hani elinde olan dosyalar vesaire varsa onlara bakıyor. Güncelleme varsa güncellerle birlikte onları değiştiriyor. Yani sıfırdan her şeyi kurmuyor diye biliyorum. Kuruyorsa da çok fazla öyle aman aman bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Hızlı bir şekilde bunları zaten genelde tamamlıyor. 1-2 dakika içinde güncelleme kısımlarını hızlı bir şekilde yapıyor ki zaten dediğim gibi eğer daha önce kurduysanız bir kere sonrasındaki güncellemeleri hızlı bir şekilde genelde yapıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ben direkt hani kurulum kısmını tamamlatmasını bekliyorum. Uygulama bende zaten yüklüydü dediğim gibi herhangi bir şekilde güncelleme yoksa bunlar zaten hızlı bir şekilde geçiyor. Ekstra başka bir şey yapmadığını söyleyebilirim. Evet gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde bunları yapıyor. Şimdi bu kısmın bitmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Bakın burada da çalıştı artık burada net bir şekilde yazıyor. Direkt şuradaki localhost 2 nokta üst üste 8888 yani 8888 adındaki IP adresinden uygulamamıza erişebiliyoruz. Ama ben genelde şöyle bir şey yapıyorum. Eğer bir güncelleme yaptıysam veya bir kurulum yaptıysam bu uygulama için söylüyorum. Bu kısmı kapatıyorum. Bu uygulamayı yeniden başlatıyorum. Yeniden başlatma kısmı da şöyle bir şey. Zaten uygulamayı kurduğunuzda masa üstüne şöyle bir kısım geliyor. Buna çift tıklayarak direkt açabiliyorsunuz. Ama ben şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Sağ tıklayarak yönetici olarak açın. Burada büyük ihtimal yine ekran gitmiş olabilir. Bir onay istiyor ve onaylıyorum. Uygulama zaten açık kaynaklı olduğu için herhangi bir şekilde bir sorun yok. Onu zaten söylemiştik. Uygulamayı bu şekilde açmanızın gerektiğini ben düşünüyorum. Neden? İlk etapta arkadaşlar yani uygulamayı ilk kullandığım beta versiyonlarında bazen indirmiş olduğumuz yapay zeka modellerine erişemiyordu. Neden?
Çünkü C-Disk'inde normal bazı klasörlere erişebilmek için yönetici izni gerekebiliyor. O yüzden böyle bir güvenlik önlemi için ben genelde onaylamayı tercih ediyorum. Yani yönetici olarak açmayı tercih ediyorum. Yine belki bu versiyonlarda bu düzelmiş olabilir. Ben çok test etmedim ama belki düzelmiş olabilir. Normal çift tıklayın, açın, bir de öyle deneyin. Buradaki indirmiş olduğunuz modellere erişebiliyorsanız bir sorun yoktur anlamına geliyor. Şimdi uygulamayı açtığımız zaman ilk etapta sizden bir şifre isteyecektir sevgili arkadaşlar. O kısımda bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Oradaki şifreyi çok unutacağınızı tahmin etmiyorum ama yine de unutmayacağınız bir şeyler yazın oraya. Sonrasında direkt arayüz karşınıza geliyor. Şimdi uygulamayı açtığınızda hemen bakın burada Light Mode var. Buna tıkladığınızda sizde ilk etapta bu şekilde bir arayüz karşınıza gelebilir. Hemen şu kısımdan Dark Mode'a bunu getirebilirsiniz ki böyle kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi şu kısma geldiğimiz zaman konfigürasyon kısmı. Bu ne işe yarıyor? Buradan modellerinize bir şeyler tanımlayabiliyorsunuz. Yani modellerinize rol tanımlayabiliyorsunuz. Ben burada demişim ki senin adın Sky, benim adım da Serdar. Yani ben buradan Gemma, QN gibi farklı yapay zeka modellerini kullansam da isimlerini sorduğumda isminin Sky olduğunu söyleyecek. Ve buradan da benim adımı sorduğumda benim adımı da Serdar olarak bana söyleyecek. Şimdi bunlar tamamsa alt kısma doğru gelelim. Buradan da modelin ince ayarlarını yapabiliyorsunuz. Max token veya işte böyle sıcaklık değerlerini vesaire ayarlayarak ince ayarlar yaparak modellerin kişiliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunları çok bilmiyorsanız kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Hani bunlar ben illa kullanacağım diyorsanız internetten kullandığınız modele göre ayarlar vardır. İlla ki onları araştırarak da modeli daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Bu kısmı da hallettikten sonra Selection Model kısmına geldiğimiz zaman buradan da modellerinize erişebiliyorsunuz. Daha önceki indirdiğiniz modeller en üstte gözükürken biraz aşağı geldiğiniz zaman bu kısımdan da diğer modellere erişebiliyorsunuz. Bir sürü modelin olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan da arama usulüyle bu şekilde farklı modellere erişebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben daha öncesinde farklı modelleri indirdim. Bunlar da burada zaten gözüküyor. Uygulamayla alakasız bazı modeller burada da gözükebiliyor gördüğünüz gibi. Bunlar neden derseniz uygulama Hugging Face depolarıyla senkronize çalıştığı için ben farklı yazılımlar için Hugging Face deposundan farklı yapay zeka modelleri indirmiştim. O yüzden burada gözükmesi gayet normal. Peki şimdi neler yapacağız? Hemen şu kısma gelelim. Bu kısımdan da New Chat yani yeni chat penceresi oluşturabiliyorsunuz. Bu kısma tıkladığınız zaman ekranı ikiye bölerek aynı anda iki tane yapay zeka modelini kullanabiliyorsunuz. Search kısmına geldiğimiz zaman daha önce kullanmış olduğunuz chat kısımlarından bir şeyler aratarak onları bulabiliyorsunuz. Training kısmına ve şu alttaki kısımlara da ilerleyen kısımlarda geleceğim. Bu kısımlarda da daha önce yapmış olduğunuz chatler karşınıza geliyor. Şu kısımlardan da tıklayarak bunları silebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi New Chat kısmına gelelim. Buradan bir model yükleyelim. Mesela ne olabilir? QN'in modelini yükleyelim. Burada ben daha önce farklı modellerini indirdim. Mesela QN'in 3.5 4 milyar parametreli modellerinden Quantization 4 ve Quantization 8 modelini indirmişim. Ben genelde Q8 modelini kullanmayı seviyorum. Siz isterseniz tabii ki buradan Q4 modelini kullanabilirsiniz. Bu da ne anlama geliyor? Quantization'ı biraz daha düşük olan modeller daha az sistem kaplıyor. Yani daha az sistem yiyorlar ve biraz daha bilgi birikim anlamında biraz daha az oluyorlar. Burada minimum olarak Q4 modellerini kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten parametre sayısı küçük olduğu için çok fazla bellekte fazla yer kaplamıyorlar. O yüzden Q4'ü kullanabilirsiniz. Yapay zeka olaylarında zaten şöyle bir olay vardır. Kullanabileceğiniz en düşük model genellikle Quantization 4 olur. Daha altındaki versiyonlar çok fazla önerilmez. Ben de sistemin biraz daha el verdiği için Q8'i kullanmayı tercih ettim. O yüzden Q8'e tıkladığımda direkt bakın buradan model yüklenmeye başlıyor. Bu sistemi yani bu ekosistemi ben direkt M2 SSD üzerine kurdum. O yüzden modellerin yüklenme hızları falan bayağı hızlı bir şekilde oluyor. Yani büyük modeller kullansam da gayet hızlı bir şekilde yükleniyor. Şimdi modeli yükledik. 4 milyar parametreli bir modeli yükledik de bakalım sistem gereksinimlerinden ne kadar bir sistem harcıyor. Şimdi baktığımız zaman 4 milyar parametreli bir model için GPU yani ekran kartı kısmından çok fazla bellek tükettiğini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bunu biraz ayarlayalım. Bu neden oluyor? Şimdi buradan Context Lens kısmı bu ne anlama geliyor? Yani bir chat penceresi bölümünde yani buradaki chat bölümünde ne kadar uzun bağlam kısmında sohbet edebilirim. Bunu ayarlayabiliyorum. Buradan ön ayarlar falan var. Buradan seçerek yapabiliyorsunuz ama ben şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Buradan biraz düşürebilirsiniz. Burada normalde 53.000, 49.000 token diye geçiyor. Yani bu kısım token diye geçer genelde. Yani bu kadar uzun bağlam bile kullanmanız çok zorken hani çok fazla olmasına gerek yok. Buradan token'ı düşürdükten sonra bunu okeyleyebiliyorsunuz. Bakın buradan Apple'e dediğimde bakın buradan VRAM'den ekran kartından çıkıyor ve tekrar yüklenmeye başlıyor. Bakın buradan token'ı düşürdüğümde
Ortalama 8 GB ekran kartıyla çok uzun bağlamlarda QN 3.5'i artık kullanabilir. Bakın artık hani sisteme çok fazla yük binmediğini buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu kısmı şöyle indirebiliriz, yani kapatabiliriz. Şimdi şu kısma doğru gelelim. Buradan sistemimize modellerimizin desteklediği formatlarda dosyalar yükleyebiliyoruz. QN 3.5 normal text dosyalarını destekliyor, görüntü dosyalarını destekliyor. Bunları yükleyerek bunlar üzerinden bir şeyler sorabiliyorsunuz. Modelinizde düşünme özelliği varsa, QN modellerinde var zaten, buradan kapatıp açabiliyorsunuz. İnternet üzerinden bir şeyler aramasını istiyorsanız buradan aktif edip kapatabiliyorsunuz. Bu kısımdan da kodlama ile alakalı bir şeyler soruyorsanız kapatıp açabiliyorsunuz. Mesela kodlama ile alakalı ben bir şey sormak istiyorsam bunu aktif edebilirim. Bunu genelde şöyle düşünün. HTML üzerinden bir şeyler sorduğunuzda burada kodları otomatik döküyor. Büyük ihtimal bu açıkken direkt böyle ön izlem olarak da karşınıza geliyor. Ben genelde bunu kodlama ile alakalı bir şey kullanmıyorsam kapatıyorum. Bu kısımdan da direkt böyle mikrofonumuzu kullanarak bir şeyler buraya hızlı bir şekilde yazdırabiliyoruz. Lakin şöyle bir olay var. Ben burada kayıt aldığım için büyük ihtimal kayıt yazılımım ile buradaki sistem biraz çakıştığı için ben burada mikrofonumu kayıt esnasında maalesef kullanamıyorum. Bir daha test edeyim. Selam dostum, nasılsın? Sesimi alabiliyor musun? Gördüğünüz gibi maalesef algılamıyor. Ama kayıt dışında, yani video kaydı almıyorken bunları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Buradan da mesajımızı yollayabiliyoruz. Hatta şöyle yapalım. Google aramasıyla düşünce özelliğini kapatabiliriz. Selam kankam diyelim. Nasılsın? Şöyle mesajımızı yolladık. Çok hızlı bir şekilde zaten çalışıyor. Selam Serdar, ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Neler yapıyorsun? Bakın gördüğünüz gibi ben buraya buna bir rol tanımlamıştım ya. Kendi adımı falan yazmıştım. Buna da bir isim tanımlamıştım. Sorarsanız zaten Sky olarak söyleyeceğini söylemiştim. Şöyle yapalım. Kod kısmını aktif edelim. Bana HTML formatında yazamadık galiba değil mi? HTML diye yazılıyor, o yüzden öyle söyledim. Formatında tek sayfada oluşacak şekilde saat kodlar mısın diyelim. Yani tabii ki bu modeller çok öyle kodlama için mükemmel modeller değil ama en azından hani göstermek için bunu yapıyorum. Burada kodlama ile alakalı bir şey sorduğum için buradan tabii ki düşünce özelliğini aktif edeceğim. Mesajımı yolluyorum. Şimdi burada generate, yani oluşturma kısmını artık geçti. Şimdi buradan bu devam ederken şuradan ayarlar bölümüne gelebiliriz. Buradan uygulamayı kapatabilirken setting bölümü var veya buradan feedback, yani geri dönüş yollayabiliyorsunuz. Bakın buradan setting bölümüne girdiğimiz zaman önümüze ayarlar geliyor. Genel kısmına geldiğimiz zaman buradan genel ayarları falan yapabiliyorsunuz. Profil kısmına geldiğimiz zaman buradan şu kısımda gözükecek isimleri ayarlayabiliyorsunuz veya fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Ben buraya kendi adımla kendi fotoğrafımı yükledim. Bu kısımlara geldiğimiz zaman buradan da yine aynı şekilde tema ayarlarını yapabiliyorsunuz. Chat ayarlarını yapabiliyorsunuz. Komple buradan mesela tek tek elle silmiştik ya. Buradan tıklayarak da hepsini toplu bir şekilde silebiliyorsunuz. Buradan da JSON formatında chatlerin hepsini tek bir seferde çıktı alabiliyorsunuz. API ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, uygulamayı farklı formatlarda dışarılardan kullanmak istiyorsanız, yani bir API aracının bu uygulama üzerindeki yapay zekaları dışarıdan kullanmak istiyorsanız keyler oluşturabiliyorsunuz. Bu kısmı ben denedim ama çok fazla çalıştıramadım. Belki de çok uyumlu değildir daha beta halinde olduğu için. Belki ilerleyen versiyonlarda olabilir. About kısmından da bazı kısa yollar karşınıza bu şekilde geliyor. Şimdi baktığımız zaman burada bir şeyler yapmış ama HTML falan filan diyor da hani kod burada nerede, ben anlamadım. Kodu falan da hiç göstermiyor bize. Herhalde bizi kandırıyor. Oluşturulan saat dosyasını falan diyor. Nerede acaba? Ben göremiyorum. Hani ben mi körüm acaba? Kod nerede diyelim. Kod nerede kardeşim? Onu da tam yazamadık ama o inşallah anlar. Bu şekilde çalışıyor mu? Çalışıyor ama şöyle bir olay var. Dediğim gibi bu kısımda kodlama olarak bu yapay zeka modellerinin düşük versiyonlarını kullanmak çok mantıklı değil. Peki biz bunu nerede kullanacağız? Burada genel bir fikir alışveriş yapabilirsiniz. Mesela bir oyun geliştiriyorsunuz veya işte bir şeyler yapıyorsunuz. Bunlar hakkında fikir alışverişi yapabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Veya bir şablon oluşturabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Aklınızda bazı fikirler var, aklınıza net bir şeyler gelmiyor. Buradan bunları yapabiliyorsunuz. Veya en güzel özelliklerinden biri, internette bir tane bir eğitim dokümasyonu buldun diyelim. Bu dokümasyonun linkini buraya atarak bunu Türkçe'ye çevirtebilirsin veya işte diller arasında çeviriler yapabilirsiniz. Şimdi bunu hemen gösterelim. Şimdi GameMaker ile ilgili bir tane eğitim dokümasyonumuz var. Baktığımız zaman mobil için sanal joystickler nasıl yapılır diye şöyle bir videomuz var. Daha doğrusu video diyorum, pardon. Bir dokümasyon var. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, hani burada Türkçe yazmıyor. Peki ben bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğim? Bakın buradan linkini şöyle kopyalıyorum. Geldim Anslot stüdyomuza. Buradan da yeni bir sekme açalım. Kodu kapatıyorum. Sadece düşünce özelliğini ve web kısmını aktif ediyorum. Sana link yazamadık. Link olarak GameMaker Studio 2 dersi verdim diyelim. Bunu
Türkçe'ye çevir diyorum. Direkt net bir şekilde yazdım. Hatta T'yi şöyle büyük yazalım. Türkçe'ye çevir dedim ve buradan linki verdim. Ve yolluyorum. Şimdi bekliyorum bakalım neler yapacak merak ediyorum. Bakın direkt siteden dokümasyonların hepsini aldığını görebiliyorsunuz. Bakın kodlar, modlar ne var ne yok. Hepsini burada metin olarak direkt tak diye çekti aldı. Şimdi burada bunları okuyarak bunları bana Türkçe olarak tercüme edecek. Yani burada fikir alışveriş olarak şöyle düşünebilirsiniz. Benim başıma geldiği için söylüyorum. Büyük yapay zeka modellerinde bir fikir aşamasında kullandım ama ne hikmetse çok küçük 4 milyar parametreli bir model daha iyi fikir verdi bana. Yani bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Çok büyük parametreli model kullansanız da bazen istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Ve hani mahremiyet açısından bazı bilgileri mesela internete vermeden bunlara çeviri yapmanız gerekebilir. Veya onlar üzerinden böyle bir şeyler yani ders çalışma gibi bir şeyler yapmanız gerekebilir. O yüzden bu kısımlarda lokal yapay zekalar kullanmak her zaman daha önemli oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada normalde bu kadar çok bekletmiyor da işte bazen dediğimiz gibi ufak tefek böyle gecikmeler olabiliyor. Şu anda hala devam ediyor. Yani nereden anlıyoruz derseniz bakın hem burada buton bu şekilde gözüküyorken hem de burada mesaj yollama butonunda kapalı olduğunu gördüğünüzde genelde hani arka planda bir şeyler devam ediyor anlamına geliyor. Hatta performans kısmından da şöyle bakalım hani çok öyle aman aman mükemmel bir sistem kullanımının da olmadığını görebiliyorsunuz. Şu anda bekliyoruz. Bakalım neler yapacak, ne edecek ben de merak ediyorum. Bu kısmı biraz bekleyelim. Evet şu anda çok sağlıklı bir şekilde burası çalışmıyor. Şöyle yapacağım bunu kopyalayacağım, durduracağım. Şöyle yeni bir chat penceresi oluşturalım ve tekrar yollayacağım. Şöyle bir daha yollayalım. Bakalım ufak tefek bug'lar maalesef olabiliyor ama hani bu kadar bug olduğunu ben çok hatırlamıyorum. Normalde bu kısımlar çok hızlı bir şekilde halledebiliyordu genelde. Evet bakın gördünüz mü? Çok hızlı bir şekilde halletti. Demek istediğim buydu. Bazen internet üzerinden bir şeyler sorgulatmaya çalıştığınız zaman uygulama şu anda beta halinde olduğu için maalesef ufak tefek bug'lar olabiliyor. Komutu iptal ederek yani şuna tıklayarak veya yeni bir chat sayfası oluşturarak direkt bir şeyler sorabilirsiniz. Hızlı bir şekilde genelde gördüğünüz gibi sonuç alabiliyorsunuz. Bakın buradan linkleri falan da genelde doğru bir şekilde veriyor. Bakın direkt gördünüz mü? İndirme linkleri falan işte yardımcı komut linkleri falan gayet düzgün bir şekilde çalıştığını bakın buradan görebiliyorsunuz. Yani genel anlamda %80 olarak güzel bir şekilde internetten sorgu yapma kısmı falan çalışıyor. Bazen ufak tefek bug'lar olabiliyor. Hani bu kısma da çok yapacak bir şey yok. Dediğim gibi uygulama beta halinde. Bu uygulama ilk denediğinde Gemma 4 modellerine internet erişimi veremiyorduk. Onlara bile artık yeni internet erişimi verme özelliği geldi. Bunlar gelişecek. Bakın gördünüz mü kodlarımız gayet düzgün bir şekilde burada çalıştığını görebiliyorsunuz. Bakıyoruz. Genel olarak hani düzgün bir şekilde çalışıyor. Buradan arkadaşlar hani bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada dediğim gibi hani farklı modeller kullanarak farklı sonuçlar tabii ki alabiliyorsunuz. Mesela bakın bunu kopyaladım geldim. Orada Gemma 4 modeli var. Hani biraz daha böyle küçük bir modelli. Hani böyle herkesin kullanabileceği model diyebilirim neredeyse. Aynı şeyi bir de onda deneyelim. Bakalım hani bu nasıl bir sonuç verecek. Bir de bunda deneyelim. Yeni bir chat penceresi oluşturalım. Modelin yüklenmesini bekliyoruz ve hızlı bir şekilde yüklendi. Buradan context range falan hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Zaten ayarladığım gibi. Kod kısmını kapatıyorum. Genelde çok fazla bu kısımlarda kullanmayı tercih etmiyorum. Yolladım. Yine aynı şekilde bakın bu daha hızlı bir şekilde yaptığını görebiliyorsunuz. Burada Tiny özelliği açık olsa da bile hızlı bir şekilde direkt tak çalışıyor. Bu zaten 2N modeli çok küçük bir model olduğu için bu daha çok böyle mobil cihazlarda çalışan bir model aslında. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor ve gördüğünüz gibi gayet genel olarak mükemmel bir çeviri yaptığını söyleyebilirim. Burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela Blender History yani Blender'ın geçmişiyle alakalı bir siteye geldik. Zaten Blender'ın kendi sitesi bu. Blender'ın dünden bugüne gibi hali düşünebilirsiniz. İşte Blender'ı kim yaptı, nereden nereye geldi bunlar gibi yazıların yazılı olduğu bir site burası. Bakın bunu kopyalıyorum. Geldim sitemize daha doğrusu kendi sayfamıza geldim. Buradan Gemma 4 2B modelini kullanıyorum. Yani 2M modeli. Yani bu o kadar düşük ki yani normalde bakın yani 4 GB VRAM kullandığını görebiliyorsanız çok komik rakamlar bunlar. Yani bu dediğim gibi hani mobil cihazlarda kullanılabilecek model. Ben bunu normalde şeyde kullanıyorum. Mobil cihazımda falan da kullanıyorum lokal bir şekilde. Şöyle diyelim sana bir link vereceğim. Veriyorum. Bu sayfayı hatta şöyle yapalım. Sana Blender şöyle yapalım. Blender'ın geçmişini anlatan bir sayfa linki veriyorum. Bunu şöyle yapalım. Türkçe'ye çevir dedim ve linki buraya yapıştırdım ve yolladım. Bu uygulamanın dediğim gibi internet erişim kısmını bir kere kullandığınızda yani ilk kez kullandığınızda ufak tefek bug'lar olabiliyor. Sonraki kullanımlarda genellikle gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Model o kadar hızlı ki yani boyut olarak düşük ya.
Yani 8 GB VRAM'de bunu hayda hayda kullanıyorsunuz yani dememe bile gerek yok. Yani biraz zorlasak 4 GB ekran kartında bile neredeyse kullanabiliriz diye tahmin ediyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar linke giderek bunu çeviri yaparak bize gayet düzgün bir şekilde verdiğini görebiliyorsunuz. Bu kısımdan da token yani ne kadarlık bir kısmını kullandığını görebiliyorsunuz. Biz buradan 36.000 token vermiş olduğumuzu görebiliyoruz yani limit olarak. Bunun 6.000'ini şu anda burada kullandık. Yani model küçük olduğu için dediğim gibi arkadaşlar bunları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gemma 4 2N yani 2B modeli falan daha yeni çıktığı için bunlar hani biraz daha böyle güncel modeller ve çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Hani ben biraz daha böyle güzel model kullanmak istiyorum diyorsanız bunların daha yüksek parametreli modelleri de var tabii ki. Yani şöyle baktığım zaman OpenAI'nin geliştirmiş olduğu GPT OSS modelleri var veya işte burada da QN'in 3.6 27 milyar parametreli modelleri de var. Hani ben bunu çok fazla kullanamıyorum ama yine de indirmiştim, silmedim, öyle kalmış. Bunu da denedim. Hani sistemi bir tık yoruyor. Çünkü benim de sistemde 16 GB ekran kartı var. Biraz açtığı için maalesef çok sağlıklı bir şekilde kullanamıyorum. Onun dışında hani böyle basit işlerde ve bir şeyler özetleme veya işte bir metin dosyasını yükleyip veya bir görsel yükleyip onun üzerinden bir şeyler sorabiliyorsunuz. Şimdi ufak bir deneme daha yapalım. Şimdi burada kendim hakkında hazırlanmış olduğum bir Word dosyası var. Bunu yükledim. Bu Gemma 4 büyük ihtimal destekliyordur. Hani ben de çok desteklediğini çok emin değilim. Hani bu modelde denemedim ama deneyeceğim sizlerle birlikte. Buna diyeceğim ki Serdar Bayram kimdir? Yazamadık. Şöyle Bayram kimdir diyelim. Yolladık ve enterladık. Şimdi yollamış olduğumuz dosyayı analiz ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yani çok küçük bir modelde bile çok sağlıklı bir şekilde hemen hemen çalıştığını söyleyebilirim. Bakın gördünüz mü gayet mükemmel bir şekilde Serdar Bayram kimdir vesaire hepsini tek tek yazıyor. Hatta şöyle yapalım. Hangi ilk okula gitmiştir diyelim. Şöyle yolladık. Bakalım ne diyecek bu kısımdan. Dokümasyon kısmından düşünce özelliğini buradan kapatıp da bir şeyler sorabilirsiniz ama böyle küçük modellerde de bence düşünce özelliğini aktif etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi Hüseyin Özek ilkokuluna gitmiştir diyor. Gayet doğru bir şekilde yazdığını söyleyebilirim. Yani küçük modeller olsa da gayet mantıklı ve güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi hani biraz daha böyle hard modeller kullanmak istiyorsanız QN'in 3.6 veya 3.5 modellerine de gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi model nasıl kullanılır vesaire bunları gösterdik. Şimdi bir de training kısmına yani eğitim kısmına doğru gelelim. Eğitim kısmında nasıl oluyor? Eğitim kısmına bir kere tıkladığınızda burada yüklenme kısmı karşınıza geliyor. Buradan işte chat bölümüne falan gitseniz de arkadaşlar burada hala fine tuning kısmının yüklenmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yükleme penceresi karşınıza geliyor. Yani buradan training kısmına bir kere tıkladıysanız yani ilk tıklamanızda burada bunun yüklenmesini bekleyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Yüklenme ekranı bittikten sonra chat bölümüne veya diğer bölümleri rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu kısım bug mıdır veya sonradan düzeltilecek bir şey mi çok bilmiyorum. Bu kısımdan emin değilim. Bu da artık büyük ihtimal ilerleyen versiyonlarda büyük ihtimal düzeltilebilir. Zaten bu kısım böyle aman aman şöyle mükemmel hızda çok bekletmiyor. Burada genellikle 1 dakika civarında veya hadi bilemedin 2 dakika civarında genellikle yükleniyor. Hızlı bir şekilde karşınıza geliyor. Şimdi buranın yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar yüklenmemiz tamamlandı. Peki bu kısım ne işe yarıyor? Bu kısma çok detaylı giremeyeceğim. Dediğim gibi burası çok uzun bölüm. O yüzden çok fazla vakit almasını istemiyorum. Eğer isterseniz ayrı bir videoda bununla değiniriz. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman indirmiş olduğumuz modelleri buradan seçebiliyorsunuz. Bakın daha önce indirmiş olduğum bazı modeller karşıma geliyor. Bunları seçerek elimdeki datalardan veya bakın ben buradan Hugging Face üzerinden zamanında bir tane data seçmişim. Yani kullanmadım ama sadece seçmişim. Bu data üzerinden yapabiliyorum veya upload diyerek buradan kendi datamı yükleyebiliyorum. Bakın şöyle silebiliyorum. Upload diyerek kendi datamı seçebiliyorum. Buradan da parametre ayarlarını yapabiliyorum. Buradan da kaç bit olacağını falan ayarlayabiliyorum. Ve sonrasında buradan Start Training diyerek eğitim kısmını başlatabiliyorum. Ve şu kısma geldiğimiz zaman buradan da kendi datalarımızı hazırlayabiliyoruz. Ve bu kısımdan da eğitmiş olduğumuz modelin çıktısını alabiliyoruz. Bu arayüzler sürekli değişebilir arkadaşlar. Hani standart olarak şuralar kalabilir ama hani burada ufak tefek butonların yerleri değişebilir. Farklı özellikler gelebilir. Dediğim gibi uygulama çok beta halinde. İlerleyen kısımlarda bunlar da değişebilir belki ama genellikle sabit olacağını tahmin ediyorum. Ufak tefek yeniliklerle birlikte farklı şeyler eklenebilir. Evet arkadaşlar genel olarak uygulamanın kullanımı bu şekildeydi. İnternetlerden bir şeyler sorgulatabiliyorsunuz, normal chatler yapabiliyorsunuz, kodlama yaptırabiliyorsunuz, birçok işlemler yapabiliyorsunuz. Uygulamanın genel kullanımı bu şekildeydi. Hatta şurada biz bir saat olayı yaptırmak istedik de onu yaptıramadık ki o benim biraz içimde kalmadı değil.
Yani onu keşke yaptırabilseydik. Hatta şunu kopyalayayım. Hatta gitmeden bir de GPT OSS 20 milyar parametreli modelle bunu denemek istiyorum. Hani çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum ama o saati kodlamak istiyorum. İçimde kaldı o benim. Onu bir de biraz daha yüksek parametreli bir modelle çalışır mı yine emin değilim ama bir deneyeceğim. Şimdi modelin yüklenmesini bir bekleyelim. Evet, modelimiz yüklendi. Oradan bakın, bu bir önceki versiyonda hani ben videoya girmeden önce şey yapmıştım ya, güncelleme yapmıştım ya, iyi ki de yapmışım. Bakın burada artık bu modele özel düşünce özelliğini ayarlayabildiğimiz bölüm gelmiş. Daha öncesinde buradan düşünce özelliğini kapatıp açamıyorduk GPT OSS modelinde. Artık buna da bu özellik gelmiş. Normalde LM Studio üzerinden low, medium, high gibi ayarlar seçebiliyorduk. Artık buna da bu özelliğin gelebilmesi güzel olmuş. Burada düşünce özelliğini en yüksek seviyeye aldım. İnternetten aramasını açtım. Hani faydalı olur mu bilmiyorum. Açtım. Kod kısmını da açıyorum. Şuradan yolladım. Bana HTML formatında tek sayfada oluşacak bir saat kodlar mısın dedim. Hani buradan ne anlayacak, ne yapacak hiç bilmiyorum. Zerre bir fikrim yok. Bakalım yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Oradan Allah ne verdiyse hepsini açtık, yolladık. Hani bakalım. Umarım yapabilir. Şimdi bu kısmın tamamlamasını bekleyelim. Başaramadık abi. Neyi başar? Evet, şu anda bug'a mı girdi, ne yaptı anlamadım ama biraz saçma kodlar verdi. Şöyle yapalım bence bu kısımda. Biraz kafayı yedi. Tekrar şöyle yeni bir chat oluşturalım. Sadece düşünce özelliğiyle kod kısmını aktif edelim. Yani internette şimdi kapatacağım. Bir de böyle deneyelim. Eğer olmazsa bir de kod kısmını kapatıp deneyeceğim. Abi o saat bana biri kodlayacak. Ya sen ya başkası, ben bilmiyorum. Hani biriniz bunu yapın. Hani kim yapar ben bilmiyorum artık. O sizin bileceğiniz bir şey. Bana bu saati kodlayın, ben de artık defolup gideyim artık, yani ben de yoruldum. Yani şöyle söyleyeyim, hani işin şakası bir yana, uygulamanın genel kullanımda kullanım mantığı baya güzel, benim hoşuma gidiyor. Hani normal gündelik kullanımda kullanılabilir. Elinizde datalar varsa kendinize yeni modelle eğitebilirsiniz. Veya internetten bir şeyler sorgulatabilirsiniz, bir şeyler aratabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama dediğim gibi uygulama şu anda beta halinde, bazı kısımlarda sorgu yaparken, konuşma yaparken ufak tefek bug'lar olabiliyor. Ama en azından uygulamanın geliştiricisine de destek olmak açısından, ki adamlar hani bir anma hizmeti yapıyorlar gayet güzel bir şekilde. Yani adamlar en azından ufak destek olabilmek adına indirip kullanabilirsiniz. Hatalar falan alıyorsanız buradan feedbackler yollayabilirsiniz. Hani bunları da yaparak en azından ufak bir destek olabilirsiniz. Orada kodu yazdı. Hani hayvansı bir de şey kullandım. Ne derler siz söyleyin. Söyleyemiyorum. Kod kısmını bir şeyler kullanmış. Hani bayağı şey de var ama çalışmadı. Peki şeyi kapatıp yapsak nasıl olur acaba? New chat diyeceğim. Düşünce özelliğini low getireceğim. Hatta medium'a getirelim. O kadar da düşmeyelim. Aslında şey de yapabilirdik. High'da da kullanabilirdik kod kısmını kapatarak da sadece. Yani aslında bu da çalışıyor. Yani kod kısmında ufak tefek demek ufak bug'lar falan oluyor. Şu anda baktığım zaman Allah Allah çok da güzel çalıştı lan garip bir şekilde. Sistem saati neyse direkt oradan alıyor. Zaten bu GPT OSS direkt şeyden çekebiliyor bildiğim kadarıyla. Siz söyleyin adını. Niye siz söylüyorsunuz onu da bilmiyorum ama sistem saatine erişebiliyor ama yani baktığım zaman gayet doğru bir şekilde çalışıyor. Hatta şunu alt barı şöyle kapatacak olsam bakın burada saat var ya, saatle birlikte gayet doğru bir şekilde çalışıyor. Yani beklemiyordum böyle doğru bir şey yapacağını ama gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şuradan full ekranda yapabiliyoruz. Yani çalışıyor, mükemmel. Bunu bir de şey modelinde denemek istiyorum son kez. Sürekli gideceğiz diyoruz ama bir türlü gidemiyoruz. High modelinde deneyelim bir de. Yani yüksek modelle. Bakalım ondan hani çok farklı bir şey yapabilecek mi acaba? Hani böyle medium'la böyle high model arasında yani düşünce anlamında çok öyle aşırı bir fark var mı? İlla ki hani düşüncede biraz daha böyle çok şey yapıyor, uğraşıyor ama yani tasarımsal olarak çok bir farklılık olmaz. Yani ben bunu ne sorduğum say ne de sen yaptığın say, tamam mı kardeşim? Bir önceki daha iyiydi bence. Yani şu, yani medium daha iyiydi. Neyse hadi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, Anslot Studio uygulamasının genel olarak kullanımı bu şekildeydi. Videomuzu burada sonlandıralım. Elimizden geldiği kadar basit bir şekilde uygulamanın kullanımı nedir, nasıl oluyor falan bunları anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.